Günaydın. Herkese iyi günler diliyorum. Bugünkü çalışmamızı çok bildik bir başka objeyle yapacağız. Ondan sonra ben çizmekten çok hoşlandığım bir objedir. Stüdyoda boş kaldıkça hep bir zamanda tabii tütün mamülü tüketiyorduk. Şimdi onları bıraktık ama şeyler kaldı. Bugün bir çakmak çizeceğiz. Tasarımcıların, özellikle tütün mamülü kullananların çok çizmeyi sevdiği ama bir türlü de beceremediği bir obje bu. Şimdi elimizde bugün böyle bir yeni jenerasyon çakmak diyelim. Bir tane çakmağımız var. Olabildiğince şeffaf. İlginç bir çakmak. Bunu çizmeyi deneyeceğiz. Ufaktan başlayalım. Şimdi tabii böyle şeyler çizerken en önemli şey bu çakmağın konumlandırılması. Gördüğünüz gibi çakmağı böyle aldık. Şu açıyla böyle hafif yukarıdan bakıp masa üstünde dik duracak şekilde koyduk ve çizmeye başlıyoruz. 3 nokta perspektif deneyeceğiz. Çünkü çakmak 3 boyutlu bir obje. Gördüğünüz gibi kutumuzu oluşturduk. Ondan sonra bunu da bir oranlayalım. Şimdi şöyle kısaca bakalım. Bu aşağı yukarı 3,5'ta birisi. Demek ki 1, 2, 3. Biraz da burada var 1,5. Evet, şimdi en önemli şey şu orta aksları bir oluşturalım. Çakmağın alt tarafı şeffaf olduğu için gözükür gözükmeyen bütün geometrik çizgilerin oturtulmasında büyük yarar var. Şimdi şu uçtan başlayarak çizmemizi devam edelim. Burada bir yarım daire görüyoruz. Bunu buraya oturttuk. Metal kısım tam ortanın biraz gerisinde olduğu için onu da buradan işaretliyoruz gördüğünüz gibi. Aynı şekilde bu metal parçanın dairesel formunu tekrar tamamlamak için daha sonra şu bölgedeki daireyi oluşturmakta yarar var. Evet, şimdi tetikleme mekanizmasını da çizelim. Bunun burada gördüğünüz gibi bir kalınlığı var. Onu da buraya çizelim. Tahminen 1/3 kadar. Çakmağımızın burasında bir girinti var. Bunun az ilerisinde bir tane delik görüyoruz. Tahminen yeri şuralarda. Bunun karşılığını da oluşturacak. Şu noktayı bulalım. Burada bir plastikte aşağı doğru iniş var. Şimdi arkadaki daireyi de tamamladığımız zaman üst parçalarda bayağı önemli bir mesafe almış olacağız. Tekrar aynı şeyi yapıyoruz. Evet, çakmağımızın üst tarafını aşağı yukarı tamamlamış olduk. Sanıyorum boyunu biraz uzatmamızda yarar var görsel olarak, çünkü gerçek proporsiyon için ve alttaki dönüşler için bu kalınlık bize gerekecek. Şimdi şu düz olan yerleri işaretleyip şu ortadaki dikme perdeyi oluşturmamız lazım. Bunun için burada bir tekrar kontrol çizgisi oluşturuyoruz. Bakın orta aksımız kaymadan gelmişiz. Şurada altta bir kalınlık görülüyor. Aynı kalınlık biraz daha kalınlaşarak ortada devam ediyor. Şimdi bu T'yi oluşturacağız. Bu nereye kadar çıkıyor? Aşağı yukarı şu noktaya kadar geliyoruz burada. Şimdi T'mizi oluşturalım. Bunlar plastik olduğu için yuvarlak. Tüm filipleri veriyoruz.
Altta bir boşluğumuz var. Onu çiziyoruz. Malzeme kalınlıkları var. Onları buradan hissettirelim. Aynı şekilde burada da. Evet, kabaca çakmağımızın fiziksel dış şeyini oluşturduk. Burada ne var ona bakalım. Bunun içinde bir tane şurada bir ince çıkıntı var. Onun oluşturulması önemli. Neden? Bu içerideki beyaz bir diskin üzerinde yerleşik. Bazen gözükmeyen yerleri de çizeriz. Sonra onu da çizdik. Burada bir malzeme kalınlığımız olacak. Hem de bir dairemiz var. Bunların içini görürüz. Şimdi içine dair bir şeyler yapmamız lazım. Bu manyetoyu oturtmamız lazım. Manyetonun oturacağı yer burası. Çünkü bu şeffaf olduğu için görüntüye giriyor. Manyeto perdenin biraz altına kadar inecek. Bunun içinde bir silindir olduğunu görebiliyoruz bir miktar. Göstermek isteyenler bunları gösterebilir. Aynı şekilde şu aksta bütün ateşleme mekanizması, gaz girişleri ve siboplar var. Bunları da temsili olarak gösterebilirsiniz. Perdeler. Hortum nereye gidiyor? Hortum aşağı kadar gidiyor. Şuraya hemen bir hortum yuvası oluşturalım. Evet, gördüğünüz gibi 3 aşağı 5 yukarı şu anda çakmağımız oturdu. Evet, şimdi beyaz kalemle biraz daha efektler üzerinde duralım. Şimdi beyaz arkayı renklendirdik. Şimdi beyaz tabi parlama önde olduğu için parlamayı önde yapıyoruz. Kraft kağıtta böyle semi transparent yerli kalemler çok iyi sonuçlar veriyor. Hem rengi açıyoruz. Çakmağımıza tabii her zaman referans aldığımız için bakmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi giderek koyular koyu, açıklar daha açık. Yani bunlar biraz mekanik süreçler. İşte koyu yerleri koyu yapıyoruz. Şimdi bakın alttaki kalınlıklar, hatta biraz daha kırmızıya çala, bir de kırmızı kalem ve renk verelim. Biraz böyle altta kırmızıları görmeye başlıyoruz. Başka nerede? Arka perdede bir kırmızı yansıma var. Aynı şekilde buralarda biraz gölgelerde ve bu tarafta tabii koyu olduğu için gördüğünüz gibi giderek akrilik bir şey ortaya çıkmaya başladı. Şimdi şu alt perdeleri de buradan böyle belli edelim. Koyu olan hep koyudur. Burada bir beyazımız var. Ondan sonra altta burada bir beyaz var. Görüyoruz. Şurada var. Son dokunuşlarımızı yaparak yine sert bir kalemle buradaki şeyleri verebilirsiniz. Bir tane de sabit kalem kullanarak buradaki metal efektini verelim ve çalışmamızı bitirelim. Metal olduğu için yansıma var tabii ki. Onu gösterecek. En iyi şeylerden bir tanesi metal için sabit kalemdir. Eskiden çok kullanılırdı. Şimdilerde gördüğünüz gibi çakmağımız çok hızlı bir şekilde etüt edilerek, yani şuraya da dokunalım. Burada da bir yansıma varmış. Onu gözden kaçırdık. Şu line'ımızı iptal ediyoruz. Son temizliklerimizi yapalım. Evet, sharp corner'larımızı atalım.
Gördüğünüz gibi bu çalışma aşağı yukarı 10 dakika gibi bir sürede bir noktaya geldi. Kullandığımız kalemlerde son derece basit şeyler kullandık. Bir tane sert bir kalem kullandık. H serisinde bir kalem. B2 gibi bir kalemimiz var. Ondan sonra bir yerli beyaz kalem kullandık. Bir jel roller'ımız var. Bir de örtücü, bir uni chalk marker kullandık. Birkaç tane no name renkli kalem. İşte sarılar, kırmızılar, turuncular, her yerden ulaşılabilecek bir malzeme. Kağıdımız Kraft. Bir bloknot A4. İşte aşağı yukarı kaç gram? Gramını da söyleyelim, insanları yanıltmayalım. 120 gram bir Kraft kullandık. Sonuç, tatminkar bir sonuç elde ettik. Tabii ki buna daha ne ilave edilebilir diye bakarsanız gölge yapabiliriz. Biraz yansımalar üzerinde daha fine şeyler yapılabilir ama bir presentation sketch olarak şu anda tatminkar. Kendini anlatabiliyor. İşte tahmini süre konuşma dahil herhalde 15 dakikayı buldu. Konuştuğumuz için biraz tabii yavaş hareket ediyoruz. Normalde bu 10 dakika altı bir sketch'tir. Çok hızlı yapılabilir. Gördüğünüz gibi zor şeyler değil. Sadece pratiğe dayalı. Tabii ondan sonra da biraz silme süreçleri var. Hani bazı yerleri silmeniz gerekebilir. Özellikle etkili noktaya gelen şeyleri işte böyle silersiniz. Oralara biraz beyaz ilave edersiniz. Ki yani biraz daha illüstrasyona dönsün. Ha yok ben sketch tadında bırakacağım diyorsanız o zaman hiçbir şeyi silmenize gerek yok. Olduğu gibi böyle kalabilir. O zaman da sonuç bu hale geliyor. Evet, bu videomuzu da burada tamamlamış bulunuyoruz. Umarım ve dilerim bizimle kalır. Çalışmalarımız devam eder. Ve kanalımıza abone olursunuz. İyi çalışmalar. Görüşmek üzere.